Bu ne? Mahvettiniz burayı. Bismillah. Hadi gelin bakalım. Gel. 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 Geçiyoruz dostum, tertemiz değil. Ne var? Güzel. Güzel olmuş. Bunlar benim bebeklerim gibi ya. Kendim büyüttüm bunları. Gel kızım gel. Adamı böyle kandırıyorlar. Bu taraftan. Geliyor.
17 yaşındaydım. Buraya yaylaya geldik. Ev yaptık falan, işte öyle başladık. Bir iki sene baktım, biraz şey yaptım. Acaba dedim bu hayvancılık işlerinden ilerleyemeyecek miyim diye ben çalışmaya gittim. Bir sene İzmir'e gittim. Orada biraz çalıştım. Sonra biraz Trabzon'da çalıştım. Ama sonunda baktım ki benim orada çalıştıklarım benim kendi ihtiyaçlarımı karşılamadığı gibi. Annem de sağ olsun her zaman yanımda benim. Allah razı olsun. Başımızdan Allah eksik etmesin. Yine annemin yanına geldim. 2 tane hayvanımız vardı. Böyle başladık. Artırdık sayılarını. Hayvancılık yaptığım dönemde bir tane kız arkadaşım vardı. Hani o da köy hayatını pek ya ileride yaparız gibi diyordu bana. Biraz çalışalım beraber diyordu. Ben de onun için birazcık hani dedim deneyeyim, en azından bakayım yapabilir miyim. Ya yapmasına yapıyorum. Çalışıyorum. Sıkıntı yok ama ya baktım harcamalarımız çok ve biz hiçbir birikim yapamayız. Ona da dedim kendisine de. O da bana erken pes ettim falan gibi şeyler söyledi. Ya yollarımız ayrıldı. Ben köye tekrar döndüm. Onun farklı bir hayat isteği var. Onun hayatında sonunda şey yapamazdım, yani zora sokamazdım. İstediği bir hayatı veremeyince sıkıntı olacaktı. Öyle bir sonra ayrıldık işte. Herkes kendi yoluna gitti. Herkes Allah gittiği yerde mutlu etsin. Sıkıntı yok. Hayat devam ediyor. İşte ondan sonra ben tekrar geri dönüş yaptım. Çünkü ben o şekilde çalışmayla benim harcamam çok. Yani devam edemezdim. Allah'a şükür şimdi kazanımız kaynıyor. Her şeyimiz kendimiz yapıyoruz. Ben doğal yaşamayı çok seviyorum. Tarlayla, bahçeyle, toprakla uğraşmayı çok seviyorum. Kendimi yetiştirmeyi çok seviyorum. Yaptığım ürünle gurur duyuyorum. Bir yerde bir şeyler üretmek insana mutluluk veriyor. Ben çok seviyorum yani, ne diyeyim. Annem de o şekilde. Annem de yani şehirde yaşayamaz. Ki annemi de tek bırakamam. Babamız rahmetli olduğu için tek bıraktım, annem çok rahatsız oldu. Yani ilaçlar kullanıyor falan. O yüzden hani beraber yaşadığımız zaman biz gayet iyiyiz. Yani hayatımız bundan ibaret. Bu işi yaptığıma hiç de pişman mıyım? Değilim. Çünkü kazancım iyi, Allah'a şükür. Ben bu şekilde çalışmasaydım hiçbir şeyim olmazdı. Allah'a şükür şimdi ev yaptım kendime. Arabam var, sermayem var, hayvanlarım var elimde, Allah'a bin şükür. Baksana şunlara, bunlar hep benim elime bakıyor. Değil mi Gülbeyaz? Bunlar hep benim elime bakıyorlar. Yani insana mutluluk veriyor. Çünkü bunlar hani öncelikle Allah'ın bize bahşettiği varlıklar da sonra bizim. Yani benim olduğunu biliyorum. Bunlar başkasına gitmiyor sonuçta akşamleyin. Bana geliyor. Bak şunlar mantar. Bunlar yeniyor. Şöyle. Kitle. Bunlar mantar. Cicil mantarı. Böyle topluyoruz, yıkanıyor ve kavuruyoruz. Domates soslu. Çok güzel, lezzetli olur. Sen mi yiyeceksin? He? Evet, ama otluyor bak. Öyle geldi. Oy sağ ol. Geldi. Neye geldi? Köpeğe mi geliyor? Gel lan. Annem çok seviyor benim köpeğim var ya. Bir kaşıkta da boğası var. Annem köpeklere pek şey değil. Sadece yedirir. Şeyi sevmez böyle, çok ilgi alakayı sevmez. Kıldan çok kaçar. Ama benim kızımın kılı çıkmıyor ki, değil mi? Değil mi Tina? Bak. Oraya bak.
Çok masumdur. Çok. Bana ne bakmıyorum sana. Gitti kızım. Kızım. Haydi. Spor mu yapıyorsun lan? He? İşte o geldik şimdi. Ne haber? Ne haber? Nasılsın bakayım? Ne yiyorsun? Ağzına ne var? Ne yiyorsun sen? Ha, ne yiyorsun? Ne? Niye otlanmıyorsun? Soğuk mu? He? Hava soğuk mu? Bak, ablan otluyor. Ha? Otla şöyle. Ha? Ye kızım, ye. Bak. Kıtır. Bak nasıl ısırıyor. Tina koş. Ay annem. Ne yapıyorsun? Herkes inekten nasibini alıyor. Kedisi, köpeği. Ya ben bunları bıraksam köyde aç kalacak bunlar. Kimse bakmayacak. Ölüyorlar, tamam mı? Ben dedim bunları en azından götüreyim. Annesi kendine bir şekilde bakıyor. Annesini yakalayamıyoruz. Hep bunlar bile tırmaladı ellerimizi. Şöyle çıkartalım bak. Bu tam yağlı. Biz bunu hazır mayaya çöp yapıyor, güzel oluyor. Doğal şeylerden yapıyor. Bunlar yıkanacak, bunlar temizlenecek. Bak bunda çok tabak var bunda. Ha bu pislik ayır ya. Ha bunu ayır ya. Bak ha bunu şimdi çekmesen çok temiz oluyor, çektin. Sütü çekmesen hava ayırır. Süssen bile gene kabı kalıyor. Çekilen süt daha güzel. Tabii kaymak sütü değil mi? Ben çocukluğumdan babamın da koyunu vardı. Koyun yerdim. Yaşımın daha fazlaydı. Yayladan da gelirlerdi buraya. Maliyer'le tanıştık. İşte 17 yaşında falan evlendik. Severek evlendik. Hastaydık. Pasta rahatsızladı. Çelik çocuk olduk. Eşim öldü. Eşim ölenden sonra tabii ben çok söylendim. Bakamadım çocuklara. Eşim ölende 31 yaşındaydım. Hem ana oldum, çocuklarım hem baba oldu. Kimini okuttum, kimini okutamadım. Öyle hayatımız sürdü. Eşimi sevdiğim için onlara baktım, hep sıraya kattım. Şükür olsun, şimdi hepsinde eli ekmek tuttu. Hepsi de geleceğini koruyor. Şimdi çok büyük bugünümüze. Çok şükür. Ha bu çocuğuma hamileydim ha bu oğluma. Onlar hep dağıldılar, bununlar yayla işte köyde her yerde birik bununla.
Bu benden ayrı duramaz, ben bundan ayrı duramam. Hepsi bir de bunun yeri daha başka farklı. Sırtımızda taşıyarak yaptık bu evi de. Kimsenin bir çöpü yok. İkimiz beraber yaptık. Ne da bir taşı da ikimiz koyduk yani. Ben sadece çocuklarımına böyle yağımızına kavrulduk. Açta kaldık, doktor aldık. Yani hep küçük, en büyüğüm 13 yaşındaydı. En küçüğüne hamileydim. Bunları bu zorluklar çekmek böyle değil yani bunları. Maaş yok, bir şey yok. Birine bir giyim lastik alsan ötekine de alayım. Almazsan yırtıyı zaten onu. Beraber olsun diye, benimki de yeni olsun diye. Anlamıyorlar. Ne bileyim işte, eşim genç öldüğü zaman çok yıkıldık zaten, genç öldü. 37 yaşlarında falan oldu. Öldü. Alışamadık zaten. Aliye, sız diye çocuklarımı ne yapayım, kucaklarıma alıp bunları mezarlıklarda ışıttım. Ama yerine gelmedi. Olmadı dediğimiz gibi, keşke de benim yanımda olaydı şimdi. Daha iyi olurdu. Arkam olurdu, şeyim olurdu, kendi başıma kalayım. Olmuyor, tek taştan duvar olmuyor. Çeliğin çocuğun ne kadar olursa olsun çocukların, eşin yeri başka. Eşin yeri başka. Eşim çok genç öldü. Öldüğü için de ben de eşimi burada buluşuruk diyen bekleyeyim Allah'ın izniyle. Şekeri tasa böyle koyardım. Ölçek yapardım. Bunu demliğe koyardım. Onunla içeri kakardım. Bunu öyle yapmasam böyle bir tas daha içerlerdi. Alamazdım. Allah rahmet etsin. Kaynanam kaynatam çok iyiydi ama yani bana konulardan yardımcı olamadılar. Yani tutmadı, iyi değildi ama babamın değildi. Ama babam gene 2 kilo şeker alsa birini bana bırakırdı. 1 kilo hamsi alsa yarısını bırakırdı. 1 kilo meyve alsa onun bile yarısını bırakırdı babam. Çünkü babamı, benim çocuklarımı çok severdi. Çocuklarım da baba, onun dedelerin dediğini yapardı. Çok yakınık birbirimiz zaten. Hemen çağırıydı. Çocuklarım yapıyordu onun dediğini. Elinden geldiği kıza bize destek oldu. Allah rahmet etsin. 3 seneye, 2 sene bitecek abi fındıkta babam öyle. Anacığım da öyleydi babam. Bunların üstünün söküğünü, bunların her şeylerini bir yere giderdim. İşte kürbetlerle yana anneciğim kalırdı yanında. Bunlara bakardı. Kızımın çocukları derdi, yalnız derdi, destek çıkardı. Öyle oğlum, çocuklarımdan yalnız hiçbirinden şikayetim yok. Çocuklarım çok dürüst. Benden izinsiz hiçbir şey yapmazlar. Bana sorarlar, en büyüğü bile bana sorar. Anne işte ben böyle yapacaktım ama ben senden korktum yapamadım der. Allah ömrünü uzun etsin çocuklarımın. Arkalarımda destek, işte ben de onların peşinde, onların yürüdüğü yoldan öyle gidiyor. Benim bardağım var. Senin bardağın. Önce iyi bardağı soralım. Az ayırmışım birbirine, bunların ikisini Evet. alalım. Böyle. Hop. Tamam. Oğlum kızım olan bir şey. Bu erkek mi?
Kepçemi toplayayım ha. Çoban şimdi kendisi aşağılara doğru gidiyor. Yükselecek şimdi böyle dağları dolaşacak o keçilerle. Bunların bu arkadaşımız bizim köylümüz zaten kendisi. Babası da keçisi vardı. Çok eskiden beri yaylacı bu arkadaşlar. Babası rahmetli oldu. Çobanını devraldı kendisi. Zor şey ne biliyor musun? Evlenemiyorsun. Gerçekten öyle yani bu hayvancılık yapan adamların evlenmesi zor oluyor. Şimdi inekle uğraşmak istemiyor kimse. Ama tereyağını herkes yemek ister. Ya bu işler böyle. Peyniri yemek ister ama ineğe geldi mi kimse bakmıyor köyde. Kadınlar yapmıyor bu işleri artık. Ben İzmir'de 17 yıl kaldım. Köye geldim. Aynı geri dönüş yaptım. Aynı eski çocukluğumda yaptığım işlerin hepsini yapabiliyorum. Hayvancılığı da yaparım. Koyun da bakarım. Keçi de bakarım. Ama severek yapacaksın bu işi. Bak çocukları gibi aynı. Bak onları tek tek her dağları gezdirecek. Akşam oldu mu toplayacak evine götürecek. Kazancı da güzel. Aslında kazancı güzel bu işi. Ama yapmıyor insanlar. Asgari ücret çalışacaksın, gurbete gideceksin. Gurbette ne var kardeşim, ne var bu? Memleketine döneceksin, bu işleri yapacaksın. Hayvancılık yapacaksın. Hayvancılık bitiyor. Hayvancılık, arıcılık işi. Mesela para var bu işlerde. Becerebilene arıcılık daha güzel iş aslında. Bunları yapacaksın köyde. Gurbet bitmiş. Bir şişe suyu 30 lira diyor adam. Bir şişe suyu ya, bir içme suyu 30 lira. Her şey bedava. Baksana su buz gibi. Yeşillik, inekler bedava yayılıp sütünü, yoğurdunu, yağını, peynirini yapıyorsun burada. Her şey yetişiyor. Şu tarlada bile bak çilek var, patates var, ıspanak var, soğan var, marul olacak. Her çeşit sebze var. Yeter ki yap. Yaylanın bak yayla da burası. Yüksek olduğu, rakım yüksek olduğu halde her şey olabiliyor. Ayranlı yağ, yoğurt yağı. Çok güzel ya. Devamlı yaparız biz böyle. Kahvaltılık ya. Ben rahatsızım. Ben depresyon hapı yiyeyim. Ama bunların oyalanırsam daha mutlu oluyor. Kafam daha iyi rahat ediyor. Bebek gibi bunları bakayım. Nasıl? Temizledikçe güzel oluyor her şey. Gel bakayım. Gel. Abiye gelin bu sefer abiye. Gel. Hadi.
Bunları böyle elimizle büyütüyoruz. Küçükten kendimize alıştırıyoruz. Bebek gibiler. Özellikle de bu cers hayvanlar çok insana yakınlar. Değil mi kızım? Ha? Sen anne mi oldun? Sen anne mi oldun? Bunların sütleri, yoğurtları çok lezzetli olur. Çok tutulan bir cins. Zaten sütünün güzelliği yüzüne vurmuş. Şuna bak. Kızım, erişim. Ha? Bunun ablası. Bunlar kardeş. Annem buna annesinin ismini taktı. Annesini sattı. Yaşlanmıştı. Çok üzüldü annesini satınca biz, değil mi? Ağladın mı? Ağladın mı sen? Ha? Ağladın mı sen? Sen ağladın mı? Hayat kısa. Ne mutlu ki böyle bir şeylerle meşguliyet gösterenlere, hayvanlara sevgi gösterenlere. Yani sadece şehirde binaların içinde tıkınıp kalmayalım. Ya. Bir yerlerde bir şeyler üretelim, bir şeyler yapalım. Yani en azından kendimize bir şeyler katalım. Çünkü buradan diğer tarafa gittiğimiz zaman da bize o yaptıklarımızla muamele olacağız. Değil mi? He? Yağmur da iyi bastırdı. Aşkım yat sen.